Evet sevgili izleyenler, bugün Yanmar 4LV 250 motorumuzun yıllık periyodik bakımını yapacağız. Kitabımız burada. Separ filtre burada. Onu öncesinde boşalttım. İçini temizledim, söktüm. Filtresini birazdan göstereceğim. Aynı zamanda hangi filtre olduğunu anlamak için burada mazot filtresi var. Onu da söktük. Gittik aldık fil filtreden. Aynı şekilde burada yağ filtresi var. Onu da aldık. İlgili yağları aldık. Sırasıyla yapacağız. Size kolay gelsin. İçeriden çıkan filtremiz bu. Fleetguard FS 20-102. Yenisi burada. Filtre ile birlikte bu kapakların contaları geliyor. Küçük olan buraya girecek. Büyük olan da buradaki kanala. Yeni filtreyi separatörün göbeğine oturtuyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu motor separatörü yeni aldığım dizel yakıtla buraya kadar tepeleme dolduracağız. Separ filtrenin yakıtını doldurmadan önce ben mazot filtresini de sökmüştüm. Önce onun montajını yapacağım ki burayı doldurunca oraya yakıt gitmesin. Önlem alacağım. Bu arada Yanmar 4LV 250'ye uyumlu fil filtredeki model ZP548F olarak satılmakta, bilginiz olsun. Şimdi önce bunu takacağım. Tabii önce buraya mazot koyacağız yine. 3/4'üne burada gösterdiği gibi. Yani %75 oluyor. Buraya kadar mazot doldurup yerine montajlayacağım. Contasını ıslattık. Evet, şimdi gidip takalım. Bunu çıkardık, tamamen temizliğini yaptık. Burada 4 tane vidası var. İçini temizledik, bütün tortuları. Tekrar yerine taktık. Biraz uzun bir işlem. Filtremizi koymuştuk zaten. Şimdi temiz mazotla dolduruyoruz tepeye kadar. Evet, şu an taştı. Tepeleme doldu. Burası tamam. Water separatör. Buradaki yakıt filtresi, yani mazot filtresini de değiştirmiştik. Yeri burada. Sıktık güzelce. Havasını alacağız. Buradan burayı gevşetip havasını alacağız. Buradan pompalıyoruz.
Evet, yakıt geldi. Sıkalım biraz. Evet, köpük gelmiyor, artık tamamen sıkabiliriz. Havasını aldık demek ki. İşte bu kadar. Güzel. Evet. Şimdi bir çalıştıralım, görelim bakalım. Evet, sonuç başarılı. Havasını almışız. Yakıt filtresi değişti. Separatör filtre değişti. Dar alanda kısa paslaşmalar. İşte burada. Tertemiz bir separatör filtre. Devam. Tutuyu da kontrol edeceğiz. Bir de teflon sarmıştım, onu sökeceğiz. Teflon sarılmıyormuş. Tutuya yanlış yapmışız. Hem tutuyanın durumunu kontrol edelim, hem de teflonu çıkartalım. Tutuyamızı koyalım. Bakalım. Evet. Güzel. Deniz suyu filtresini onu da temizleyelim. Şunu kapatalım. Vay. Kirlenmiş bayağı. Bunu bir yıkayalım şimdi. Evet, güzel. Antifrizi çekiyor. Bu çıkan antifriz 10 litre çıkacak. Antifrizi boşalttık motordan. Şimdi bu Extended Life antifrizi koyacağız motora. Bunu da %50 saf suyla karıştırarak. Aslında yaklaşık 10 litre alacak motor. 3 litre bundan, 3 litre bundan saf suyu koyabilirim ama ben direkt burada karıştırıp az önce gördüğünüz pompayla motora aktarmak istiyorum. Yani karışımı dışarıda bitirmek istiyorum. İşimi biraz daha sağlam almak için. Bu da saf su. 3 litre. Antifrizimizi değiştirdik. Şimdi sıra geldi motor yağını ve filtresini değiştirmeye. Gördüğünüz gibi çubuk burada, filtre burada. Öncesinde motoru ısıttım yaklaşık 15 dakika kadar. Şimdi yağ çekeceğiz.
Evet, şimdi şanzımanın yağını çekmeye başladık. Motor yağını çektik, bitti. Şimdi şanzımanı çekiyoruz. Şimdi motor yağını koyacağım. Motor yağında bunu tercih ettim. Büyük teneke aldım. Hem bu sene hem seneye kullanabilmek için. Hem daha hesaplı oldu. Hem de bu Maximus diğer Maxime'ye göre bir tık buradaki kodları daha iyi. Bilginiz olsun. Yağ filtresini çıkartalım. Evet, şanzıman yağını çekmeye devam ediyoruz. Bitmek üzere. Filtreyi değiştirdik. 8,5 litre Petrolexi Maximus 15-40 koyduk. Çubuktan kontrol ettik. Yağımız tam seviyesine geldi. Şimdi şanzıman yağını çektikten sonra buradaki süzgecini söküp onu temizlememiz gerekiyor. Onu temizleyeceğiz, takacağız. Ardından SAE 30 bu spesifikasyonlardaki yağı tercih ediliyor. Bunu 2,2 litre kadar ekleyeceğiz şanzımana. Bu şanzımanın yağ filtresi. Her yağ değişiminde mazotla temizlenip tekrar yerine konması isteniliyor kitaba göre. Ben de mazotla temizledim. Gayet güzel temiz oldu. Şimdi yerine takacağım. Şu anda şanzıman süzgecini en son temizlemiştik. Yerine yerleştirdim. Buradan da şanzımanın yağını doldurduk. Hemen onu da göstereyim size. Yağımız olması gerektiği yere geldi. Üst çizgiye. Bunu da başarıyla tamamlamış olduk. Aynı zamanda şimdi motor yağına da bakalım. Filtreyi değiştirmiştik zaten gördüğünüz gibi. Şuradan da motor yağına bakacak olursak hemen bir silelim bunu. Evet, şimdi bakalım, çubuğu temizledik. Tekrar yağımızı kontrol ediyoruz. Motor soğukken. Evet, tam üst çizginin altında gördüğünüz gibi olması gereken yerde yağımız tam. Bunu da tamamlamış olduk. Antifrize bakalım. Antifrizin deposu gayet güzel olması gerektiği yerde. Burada kapağı var. Evet, şöyle bakacak olursak biraz aşağıya inmiş. Ona biraz ekleyebiliriz şimdi. Evet, antifrizde olması gereken seviyede şu anda. Deposunda da var. Bunu da tamamladık. Şimdi sıra geldi imperleri kontrol etmeye. Öncelikli olarak bu motor kapağını sökeceğiz, plastik parçayı. Ardından burada su pompasının önünde imperleri göreceğiz. Onu da kapağını sökerek kontrolümüze başlayacağız. Aynı zamanda bu kapağı kaldıktan sonra gözle kayışımızın kontrolünü yapıyoruz. Gerginliği güzel. Herhangi bir hasar görmemiş. Şu anda değişiklik ihtiyacı gözükmüyor. İmperlerimizi kontrol edeceğiz. Şimdi imperlerin yeri bu motorda şöyle göstereyim. Motorun sol tarafından az önce kapağı sökmüştük. Kayışların olduğu yer. Burada yakıt filtresi. Onun altından gidiyorsunuz. Su pompasının girdiği yer. İşte bu sarı etiketli
kapağı sökmemiz gerekiyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet, sarı etiketi gördünüz. Üstündeki vidaları sökerek oradan eski imperleri çıkartıp yenisini takacağız. Bu işlemi yaparken orada video çekmek imkansız. Çok dar bir alan. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Evet, imperlerin kapağını açtık. İşte burada. Şimdi oradan dışarı çıkartacağız. Evet, şimdi imperlerin kapağını söktük. Gördüğünüz gibi kirli. Scotch-Brite ile bunu bir güzel temizleyeceğim. Çıkarması çok zor oldu. Yani çünkü size az önce gösterdim. Motorda takılı olduğu yer itibariyle rahat çalışma alanı yok. O yüzden çok zor bir şekilde çıkardım ama çıkardım. Şimdi bu temizlikleri yapıp yeni imperleri yağlayıp buraya da yeni O-ring'i takıp montajını yapacağız. Kutudan çıkan yağ ile imperleri yağlıyoruz. Özellikle bu kenarlarını, çünkü birazdan gireceği kanalda dönmesi lazım. İmperleri taktık yerine. Bu bölgede çok zor ve dar bir bölüm. Bu boruyu şu kelepçeden söküp yukarı kaldırınca burada çalışma alanı daha rahat oluyor. Fakat yine de çok zor oldu. Özellikle imperleri dışarı çekip içeriye sokması. Ama sonuçta kendim yaptım. Herhangi bir tezgahımız yok. Ustamız yok. Fakat iyi bir iş çıkardık. Herhangi bir kaçırma yok. Dışarıdan suyumuz geliyor. Motor saat gibi. Çalışıyor. 4 LV250 yanların 12 aylık ya da 250 saatten gelmesi gereken, yapılması gereken bakımını tamamladık. Bizimkisi henüz 104 saatte 12 aylık olarak bakımını gerçekleştirdik. Görüşmek üzere.